Bir piyango bileti aldığınızı düşünün. Ama bu bilet size para kazandırmıyor. Size tarihin en büyük, en korkunç felaketlerine ön koltuktan bir bilet veriyor. Tanıştırayım. Violet Jessop. O Titanic battığında oradaydı. Titanic'in kardeşi Britannic mayına çarpıp sulara gömüldüğünde yine oradaydı. Peki ya abla gemi Olympic büyük bir kazaya karıştığında? Evet, Violet yine güvertedeydi. Denizcilik tarihinin en lanetli 3 gemisinde de bulunup her seferinde Azrail'e çelme takmayı başaran bu kadın kimdi? Dünyanın en şanslı insanı mı yoksa felaketleri üzerine çeken bir mıknatıs mı? Arkanıza yaslanın. Çünkü batırılamayan kadının hikayesi Hollywood senaryolarını bile kıskandıracak cinste. Violet'in hayatı Arjantin'in vahşi ovalarında yani Pampalar'da başladı. İrlandalı göçmen bir ailenin kızıydı. Babası koyun yetiştiricisiydi. Ancak bu egzotik başlangıç bir peri masalı değildi. Violet daha çocuk yaşta hayatın en acımasız yüzüyle tanıştı. Annesi tam 9 çocuk doğurdu ama bunlardan 3'ü hayatta kalamadı. Violet, hayatta kalanların en büyüğü olarak kardeşlerine ikinci bir anne olmak zorundaydı. Bu koruyucu abla rolü, ileride Titanic'te kucağına bir bebek verildiğinde neden tereddüt etmediğinin de ipucuydu aslında. Üstelik ölüm Violet'i de teğet geçmedi. Çocukken o dönemin beyaz ölümü denilen tüberküloza yakalandı. Doktorlar ailesine "Vedalaşın, birkaç ayı var" dedi. Ama o, Arjantin güneşinin ve İrlandalı inadının karışımıyla tıbbı şaşırtarak hayata tutundu. Bu zorlu çocukluk, onu gelecekteki felaketlere hazırlayan bir eğitim kampı gibiydi. Ancak asıl kırılma noktası 16 yaşında geldi. Babası bir ameliyat masasında hayatını kaybetti. Aile beş parasız kalmıştı. Çareyi İngiltere'ye dönmekte buldular. Ama trajedi peşlerini bırakmadı. Aileye bakmak için gemilerde çalışan annesi de yatağa düşünce evin bütün yükü genç Violet'in omuzlarına bindi. Okulu bıraktı, hayallerini rafa kaldırdı ve annesinin üniformasını giymek zorunda kaldı. Yani okyanuslar onun için bir macera değil, hayatta kalma zorunluluğuydu. İş aramaya başladığında ise karşısına tuhaf bir engel çıktı. Güzelliği. Evet, yanlış duymadınız. 20. yüzyılın başında gemi şirketleri genç ve güzel kadınları, personelin ve yolcuların aklını çeler, başımıza bela olur diye işe almıyordu. Violet ne mi yaptı? Pes etmedi. Sabahları makyajsız uyandı, üzerine bilerek eski püskü bol kıyafetler giydi. Kendini olduğundan 10 yaş yaşlı ve sönük gösterecek bir kamuflaj stratejisi geliştirdi. Bu çirkinleşme taktiği işe yaradı. Böylece ailesine ekmek götürebilmek için tarihin en büyük gemilerinde görünmez bir çalışan olarak yerini aldı. Ama kaderin onu görünmez bırakmaya hiç niyeti yoktu. Yıl 1911. Violet artık büyük ligdeydi. Görev yeri RMS Olympic. Bu gemi o güne kadar insan elinden çıkmış en büyük hareketli nesneydi. Titanic'in ikiz kardeşi, denizlerin yeni kraliçesi. Violet geminin lüksüne, temizliğine ve gücüne hayran kalmıştı. Her şey kusursuz görünüyordu. Ancak 20 Eylül günü o sakin sular bir anda savaş alanına döndü. Olympic, İngiliz donanmasına ait savaş kruvazörü HMS Hawke ile dar bir boğazda yan yana seyrediyordu. Ve işte tam o anda, o güne kadar tam anlaşılmamış korkunç bir fizik kuralı devreye girdi. Emme etkisi. Olympic o kadar devasa, o kadar güçlü bir kütleydi ki, suyu yararken yarattığı basınç farkı, yanındaki koca savaş gemisini bir oyuncak gibi kendine çekmeye başladı. Hawke'un kaptanı dümeni kırmaya çalıştı. Motorlara asıldı ama nafile. Hawke'un
düşman gemilerini batırmak için tasarlanmış o sivri, koçbaşı şeklindeki burnu, Olympik'in gövdesine bir bıçak gibi saplandı. Çelik çeliği yırttı. Güvertede sarsıntı, panik ve metalin çığlığı. Gövdede devasa bir delik açılmıştı. Herkes geminin batacağını düşündü. Ama batmadı. Hatta Olympik o devasa yaraya rağmen limana geri dönmeyi başardı. İşte tüm dünyanın kaderini mühürleyen zehirli fikir o gün doğdu. Mürettebat birbirine bakıp şöyle düşündü. Görüyor musunuz? Savaş gemisi bile bizi batıramadı. Bu gemiler gerçekten batmaz. Bu olay şirket sahiplerine o kadar büyük bir kibir verdi ki bir sonraki gemiye yeterince filika koymaya bile gerek duymadılar. Çünkü hiçbiri doğanın onlar için hazırladığı buzdan sürprizden haberdar değildi. Sıradaki durak Titanic ve bu sefer şans onları teğet geçmeyecekti. Aslında Violet Titanic'e binmek istemiyordu. Olimpik'teki düzenini seviyordu. Ama arkadaşları, "Hadi ama Violet, bu harika bir deneyim olacak," diye ısrar etti. Arkadaşlarınızı her zaman dinlemeyin. 14 Nisan gecesi Violet sıcak kamerasında dergisini okuyordu. Her şey huzurluydu ta ki saat 23:40'da o sesi duyana kadar. Hayır, filmlerdeki gibi büyük bir patlama değil. Violet anılarında bunu sanki devasa bir kumaş parçasının yavaşça yırtılması gibi tanımladı. Uzun, gıcırtılı, metalik bir inilti. Gemi durdu. O an sessizlik gürültüden daha korkutucuydu. Güverteye çıktığında gördüğü manzara tam bir kaostu. Yüzlerce göçmen yolcu İngilizce bilmiyor, ne olduğunu anlamıyor, sadece korkuyla bağırıyordu. Kargaşa büyüyordu. İşte o an bir subay kalabalığın arasında Violet'i fark etti. Subay ona bir kurtulan olarak değil, bir araç olarak baktı. "Bayan Jessop, hemen filikaya binin. Diğer kadınlara bunun güvenli olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını gösterin. Siz binmezseniz onlar da binmeyecek," diyerek Violet'i filikaya gönderdi. Violet tereddüt etmeden filikaya bindi. Görevi ölürken bile hizmet etmekti. Subay hızlı bir şekilde Violet'in yanına gelerek bir bebeği Violet'in kucağına fırlatırcasına bıraktı. Sonra arkasına bile bakmadan gemiyle birlikte ölüme gitmek üzere geri döndü. Violet kucağına baktı. Küçücük bir bebek. Hava dondurucuydu. Üzerindeki o dönemin kaba, mantar bloklarından yapılmış can yeleği sertti. Bebeğin narin bedenini eziyordu. Violet hemen şalını çıkardı, bebeği sarmaladı ve kendi vücut ısısıyla onu hayatta tutmaya çalıştı. O gece okyanusun ortasında kucağındaki o sıcaklık kendi kalbinin akmasını sağlayan tek şeydi. Filikadan batırılamaz denilen o çelik dağın ikiye ayrılışını izledi. Işıklar söndü, çığlıklar sustu ve o devasa kütle siyah suların içinde yok oldu. Geriye sadece yıldızlar ve buz gibi bir sessizlik kaldı. Ertesi sabah Karpatya gemisi onları kurtardığında tuhaf, hatta ürkütücü bir olay yaşandı. Violet hala kucağında o bebekle güvertedeydi. Aniden bir kadın belirdi. Gözleri boş bakıyordu, şoktaydı. Hiçbir şey söylemedi. Ne bir merhaba, ne bir teşekkür ederim. Vahşi bir refleksle bebeği Violet'in kucağından çekip aldı ve kalabalığın içinde koşarak kayboldu. Violet donup kalmıştı. Bebeğin annesi miydi? Yoksa şok geçiren başka biri mi? Asla öğrenemedi. Yıllar sonra Violet artık yaşlanmış, emekli olmuştu. Fırtınalı bir gece telefonu çaldı. Ahizenin ucundaki ses tüyler ürperticiydi. "Titanic battığında kurtardığım bebek benim." Violet şaşkınlıktan cevap veremeden telefondaki ses kahkaha attı ve telefon kapandı. Kimdi o? Gerçekten o bebek miydi? Yoksa Violet'in hikayesini bilen
zalim bir şakacı mı? Bu telefon görüşmesi Violet'in hayatındaki en büyük gizem olarak kaldı ve o sırrı da kendisiyle birlikte mezara götürdü. Titanic faciasından sonra çoğu insan denizi bırakırdı, değil mi? Violet bırakmadı. Deniz benim ekmek param dedi. Ama savaş patlak verince bu kez bir hemşire olarak üçüncü kardeşin Britannic'in güvertesindeydi. Yıl 1916. Ege Denizi. Sabah kahvaltısı sırasında korkunç bir patlama. Gemi bir mayına çarpmıştı. Titanic 2 saat 40 dakikada batmıştı. Britannic ise çok daha hızlı, sadece 55 dakikada sulara gömülüyordu. Ama bu seferki tehlike soğuk su değildi. Kaptan gemiyi karaya oturtmak için motorları son güçte çalıştırmıştı. Gemi yan yatınca devasa pervaneler su yüzeyine çıktı ve ölümcül birer kıyma makinesine dönüştü. Violet'in filikası akıntıyla birlikte doğrudan dönen pervanelere doğru çekiliyordu. Parçalanmak üzereydi. Tek şansı vardı, atlamak. Violet kendini sulara bıraktı. Ama suyun altındaki girdap onu geminin altına çekti. Kafasını geminin omurgasına bam diye vurdu. Yüzeye çıktığında etraf kan gölüydü. Pervaneler durmuştu ama 30 kişi hayatını kaybetmişti. Violet yine kurtulmuştu. Ama yıllarca şiddetli baş ağrıları çekti. Nedenini yıllar sonra doktora gittiğinde öğrendi. O gün kafatasını çatlatmış ve farkında bile olmadan yıllarca öyle yaşamıştı. Olimpik, Titanic, Britannic. Okyanusların en büyük 3 devi de ona diz çöktüremedi. İnanır mısınız? Violet bu olaylardan sonra bile emekli olmadı. 1950 yılına kadar, yani 63 yaşına kadar dünyayı gezmeye ve denizlerde çalışmaya devam etti. Sonunda İngiltere'de saz çatılı küçük bir evde tavuklarıyla birlikte huzurlu bir hayat sürdü. Violet Jessop sadece şanslı bir kazazede değildi. O, savaşlara, sınıf ayrımlarına, buzdağlarına ve mayınlara inat, hayatta kalmayı başaran, çelikten daha sağlam bir iradenin simgesiydi. Sizce Violet Jessop dünyanın en şanslı insanı mı, yoksa felaketleri kendine çeken bir şanssız mı? Yorumlarda buluşalım. Beğen butonunu batırmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.